Merhaba arkadaşlar. Profesör Doktor Ümit Özdağ hakkında yazılan iddianameyi okudum. Bazı detaylar dikkatimi çekti. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İddianamede 28 tane tweetten bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Bir tane tweet 2 kere yazılmış. Tekrar edilmiş tamamen. Tarihi her şeyle aynı. Başka bir tweet hakkında da şunu göreceksiniz. Sadece işte biri 8 Mart'ta, biri 8 Şubat'ta yazılmış olarak gözüküyor. Ancak aynı tweetten bahsedilmiş. Dolayısıyla 28 değil 26 tane tweet var ilk bölümde. Daha sonra bunun tabii başka maddeler var, başka tweetler de var. Aslında 28 veya 26 da değil, daha fazla tweet var. Ben tek tek hepsini okudum, araştırdım. Mesela bazı örnekler vermek istiyorum ama onun öncesinde de şunu söyleyelim. İşte 7 yıl, 10 ay, 15 gün istendiği falan söyleniyor ama ben öyle bir şey görmedim. Maddelerin herhalde öngördüğü cezaları toplayarak insanlar öyle bir sonuca ulaştılar ama ben o sonuca ulaşmıyorum. Sevk maddelerine baktığımızda 216'ya bir, evet, halk kin ve düşmanlığa. 43 değişik zamanda birden fazla kere, yani zincirleme suç, birkaç defa suçu işlediği iddiası. 218'e bir sayılı suçların basın yoluyla işlenmesi. 53 belirli haklardan yoksun bırakılma, yani seçme ve seçilme hakkı, milletvekilliği vesaire bunlardan faydalanamamasına ilişkin sevk maddeleri var. Artı olarak iddianamenin son sayfasında TCK 6G'den bahsediliyor ama sevk maddelerine yazılmamış. 19 Ocak'ta biliyorsunuz yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklamada sözleri Cumhurbaşkanı hakaret olarak algılandığı için tutuklanmıştı. Daha sonrasında bu dosya tefrik edildi. Tefrik ne demek? Dosyayı ayırmak, ayrıştırmak, başka bir esasa kaydetmek veya başka bir hazırlık soruşturma numarasıyla kaydetmek. O şekilde savcılık Cumhurbaşkanı hakaret dosyasının soruşturmasına devam ediyor. Bunlar mutlaka tam detaylarıyla paylaşılacaktır. Ümit Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin hesaplarında paylaşmış olduğu açıklamalar, ama bunların birçoğu kamu kurumları tarafından yalanlanmış. Onlara ilişkin benim dikkatimi çekenler ne oldu? Tek tek onlara da değineceğim. Onun dışında biriyle bir konuşması var. Bu da kurgucusuymuş, editörüymüş. Kayseri'de yargılanmış. Soruşturma dosyasında ben gönüllü olarak kurgularını yapıyordum Ümit Bey'in demiş. Hesabı ben de kullanıyordum. Benim gibi kullanan bir sürü başka kişi vardı demiş. Orada NTS kayıtlarına bakılır zaten. Kim kullanıyordu, suç oluşturuyor muydu, oluşturan kimdir gibi suçta ve cezada şahsilik ilkesi işleyecektir diye düşünüyorum. Artı olarak burada yazılan iddialardan, yani atılan tweetlerdeki suçlamalar doğru mu yanlış mı, burada bir dezenformasyon var mı, yalanlayan kurum doğru mu söylüyor vesaire, bunları da avukatları araştıracaktır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Ümit Hoca deprem bölgesine gitmişti. Orada işte çadır ihtiyacı olduğu ve yağma olayları olduğunu halkla sıcağı sıcağına paylaşmıştı. Bu tabii bölge halkından da teyit edilebilir. Yani işte kadınların altınları çalındı mı, cesetler yağmalandı mı vesaire, bu tarz iddialar var çünkü. Taciz iddiaları, Suriyelilerin, Afganların işlemiş olduğu suçlar, bununla alakalı Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu tepkiler, tweetler var. Bazı yalanlanan içeriklerde de şunu görüyoruz. Diyorlar ki Suriyeliler veya Afganlar ile Türkler arasında bir itilaf söz konusu oldu, diyor Ümit Özdağ. Valilik, açıklamada bulunan kurum kimse cevaben diyor ki hayır, bu bizim vatandaşlarımız arasında olan bir olaydı. Ancak burada tabii şeye de bakmak lazım. Yani bu insanlar tabii sonradan Türk vatandaşlığı kazanmış olabilirler. 20. maddede deprem bölgesinde Suriyeliler ile yaşanan gerilimin bir çatışmaya dönüşeceğini öngören göç idaresi Suriyelileri İstanbul başta olmak üzere Batı illerimize yönlendirdi. 600 bin Suriyeli İstanbul ve Batı illerine geldi, bu konuyu belgeleriyle açıklamış şeklinde bir tweet atmış mesela. 20. madde bu. Göç İdaresi Başkanlığı'nca da yayınlanmış. Ben de göç yaptığım için genelgeleri takip ederim. Deprem döneminde şöyle bir genelge yayınlanmıştı. Normalde mültecilerin seyahat izin belgesine ihtiyacı vardır. Belli bölgelerde ikamet ederler. Oradan çıkmak isterlerse seyahat izin belgesi alırlar. Yol izin belgesi yeni adıyla. Bir genelge evet yayınlandı. Ve bu genelgeyle beraber dendi ki deprem bölgelerindeki yabancılar seyahat izni almalarına gerek kalmaksızın şu kadar süreyi aşmadan seyahat edebilirler başka şehirlere. İstanbul hariç olmak üzere yazıldı tabii ama bunun kontrolü ne kadar yapabildiler bilmiyorum. Başka şehirlere veya işte kendi ülkelerine gidebilirler. Şu kadar süre içerisinde de dönmezlerse biz onları artık geri almayacağız şeklinde ve bu hatta Suriyelilerin ülkeden çıkışı için bir ivme kazandırdı diye de raporlar var. Şöyle bir not aldım. İşte dün gece 24 sıralarında bir grup Suriyeli sokak köpeklerini odunla vuruyor. Bunu gören Dilyovalılar olaya müdahale ediyor. Ardından sığınmacı grup vatandaşların evine saldırıyor. Ardından kalabalık bir grup da onlara saldırıyor. Polis olaya müdahale ediyor. Evet, Zafer Partisi şeklinde paylaşım yaptığı. Bunun da diyor Kocaeli Valiliğince yalanlandığı diyor. Ben Kocaeli Valiliğinin ne gibi bir açıklama yapmış olduğuna baktım. Şöyle bir laf geçiyor orada. Biz her canlıya merhamet eden bir ümmeti mensuplarıyız. İşte bu diyor bir yabancı karşıtlığına dönüştü. Halbuki bir tane evcil köpek öldürüldüğü için sahipleriyle diğer grup arasında bir tartışma çıkmış. Biz bunu da bir toplantıda konuştuk. Ama yabancı şahıs yoktu içlerinde diye bir açıklama yaptı. Kocaeli valisi olayın çok kısa sürdüğünü ve herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Çünkü zannediyorum ki
ölen hayvanları can kaybı olarak görmüyorlar. İşte mesela 26'da doğru mu SGK diye soruyor yani. SGK'ya diyor ki siz diyor 4600 TL Suriyelilere ek para mı verdiniz diye sormuş Ümit Bey. SGK'ya soru sormuş. Bunun hani kesinlikle düşmanlığa tahrik olduğunu düşünmüyorum. Tabii onu en iyi devletiniz bilir. 9'da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Süleyman Soylu'nun resmi Twitter hesabından yapılan "boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'de 62.145 biriket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100.603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD şeklindeki paylaşımı alıntılayarak valiliklere yazı yollanarak yani siz diyor şey yapmışsınız diyor yani para yollayıp oradan Suriyeli besliyorsunuz gibi bir şey söylemiş. Gaziantep Karataş Mahallesi'nde olan bir olaydan bahsediyor. Bunu da Gaziantep Valiliğinin yalanladığı söyleniyor ama tam olarak yalanlamamış. Sadece demiş ki yani bu Gaziantep Karataş'ta değil Gaziantep Abdülhamit Han'da bu olay gerçekleşti. Zaten araba arkadan yaklaşmadı da yayaydı öbür kişi. Suriyeli değildi, vatandaşımızdı. İşte savcı tutuklamaz, hakim tutuklar gibi de bir açıklama yapmış Gaziantep Valiliği. Tabii bu dosyalar zannediyorum müzekkere yazılarak toplanacaktır. Ama burada tabii savcının aleyhe olan delilleri yazarken buraya lehe olan delilleri de yazması gerekiyordu. Ve bunları olaylarla ilişkilendirmesi gerekiyordu. Ancak lehe olan delillerin paylaşılmamış olduğu benim gerçekten dikkatimi çekti. Bir tane aleyhe gibi gözüküp aslında lehe olan konu var. Onu da birazdan paylaşacağım. Paylaşayım unutmadan. 27 numaralı madde onunla alakalı. 18.08.2024 tarihinde Yunus, soyadını vermeyeyim, 18 yaşında bir Mersinli Yörük genci dün Suriyeli bir grup tarafından 4 yerinden bıçaklandı. 2 yere kalbe yakın bölgeden olduğu için yoğun bakımda. Ağabeyi biz Mersin'in yerlisiyiz. Gençler patlamaya yakın durumda. Zor tutuyorum diyerek beni aradı. Sevgili gençler, soğukkanlı bir şekilde soruşturmanın bitmesini bekleyin. Yunus için dua edin. Mersin Emniyeti gerekeni yapacaktır. Zafer Partisi olayın takipçisi olacak şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşımın Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yalanlandığı. Gaziantep'te OHAL ilan ediliyor bir tecavüz mevzusu üzerine. Onunla alakalı uzun bir tweet'i var. 11 Aralık 2022'de Erdoğan'ı tagleyerek Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketin ilk anından beri sığınmacı kaçaklar kentleri yağmalıyor. Bunun adı şerefsizliktir. Bu belayı başımıza sen açtın. Onlar da gidecek, sen de gideceksin diye bir paylaşım yapmış. Kayseri ile alakalı bir konu geçiyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir dosyası var, 2024 numarası. Bu dosyada şüpheli olan bir bey var. İsmi Oğuzhan. Bu video içerisinde biz Kayseri'de Türk olarak cesaret edip giremiyoruz diyor bazı sokaklara. Artık diyor bunlar sürekli doğurdukları için çok artı sayılır vesaire. İşte tehlikenin farkında mısınız? Bir şairin sözleri var ya deyip kendi öz yurdunda ben miyim garip? Beni bir köşeye atan utansın. Eğilmiyor diye kurdu hor görüp biçi el üstünde tutan utansın diye o tutanın utandığı dakikalardayız şeklinde konuşmalar içeren bir video varmış 27 Nisan 2024 tarihli. Bunu Ümit Bey kendi hesabından paylaşmış. Burası Kayseri. Sakarya muhaberesinin ilk günlerinde TBMM'nin geri çekilmesinin düşünüldüğü Türk şehri Anadolu'nun ortası 4 dakikanızı ayırın da izleyin lütfen demiş. Sonra Kayseri olayına gelmiş. Kayseri'de demiş 15.100 kişinin protesto eylemlerine katıldığı, bunların da diyor Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medya platformlarında paylaşmış oldukları tweetlerden etkilendikleri için insanların sokağa çıktığı deniyor ama Ümit Özdağ'ın açıklaması var. Diyor ki ben insanlara evinize dönün şeklinde çağrı yaptım. Oyuna gelmeyin, karışıklık yaratılmasına izin vermeyin. Sakın yapmayın şeklinde çağrı yaptım diyor. Diyor Zafer Partisi'nden hiçbir partili de bu olaylara karışmamıştır. Adli evraklara bakabilirsiniz diyor. 216'nın zaten 1,5 yıl, 1 yıl ila 3 yıl halkı kin ve düşmanlığa suçu. Bu basın yayın yoluyla işlendiğinde yarı oranı da arttırılıyor. Yani İstanbul'da yargılanması biraz garip geliyor bana ama en azından izleyebiliriz. Belki Silivri'de yapılır, orada izleriz. Ancak milletvekili olduğu dönemde atmış olduğu tweetler olduğu için suç yerinde, hani olay yerinde soruşturmanın yapılması gerekir. Şu anda iddianame iade edilecek mi edilmeyecek mi bilmiyoruz. Umarım edilir çünkü ben bile şimdi ilk bakışta bugün bu eksiklikleri, hataları görüyorsam eminim Asliye Ceza Hakimi de hataları görebilir. Görmezden gelirlerse veya önemli görmezlerse kovuşturmaya başlarlar. Duruşma tarihinde hep birlikte 29 Nisan olup olmadığını görürüz. Vatanımız, milletimiz için hayırlısı olsun. Ümit Bey'in açlık orucu beni gerçekten üzmüştü. Umarım buna devam etmiyordur. Kendisinin gençlerimize umut vermesini istiyorum.
Hiçbir partiye üye değilim. Zafer Partili hele hiç değilim. Milliyetçi de değilim. Atatürk milliyetçisiyim. Bana fazla sert geliyor o tarz söylemler ama sevdiğimiz bir insan. Umarım özgürlüğüne kavuşur. Yine gençlerimiz umarım özgürlüğüne kavuşur. Yine Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat özgürlüklerine umarım kavuşurlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.